Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzu Ankara şehir merkezinde 3 günlük tatil planlayanlar için derledik. Ankara ziyaretinizde görülmesi gereken önemli yerleri keşfetmek için 3 gün ve daha fazlasına sahipseniz, görülmesi gereken yerleri sizler için anlatmaya çalıştık. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz. Ankara 1920'den beri modern Türkiye'nin başkenti olarak bilinse de, köklü bir geçmişe sahiptir. İnsanlık tarihinin yaklaşık 5000 yıllık tanığı olan Ankara, Anadolu'nun merkezinde yer alması sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu topraklar üzerinde hüküm sürmüştür. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara, Türkiye'nin ikinci büyük şehridir ve merkezinde yaklaşık 5 milyon insan yaşamaktadır. Ankara'da gezilecek yerler o kadar çok ve çeşitli ki, bu şehrin dinamizmi sizi şaşırtacak. Ankara'ya ne zaman gidilir? İç Anadolu bölgesinin sert karasal ikliminin hakim olduğu Ankara'nın şehir gezmek için en güzel zamanlar ise serin ilkbahar ve sıcak yaz aylarıdır. Ankara'ya geldiğinizde sizi, Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'in görkemi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin zengin koleksiyonları ve Kocatepe Camii'nin büyüleyici mimarisi karşılayacak. Ancak Ankara sadece tarih demek değil, genç ve canlı ruhuyla Tunalı Hilmi Caddesi'nde alışveriş keyfi, Semenler Parkı'nda doğayla iç içe anlar ve modern sanatın kalbinin attığı sanatsal keşifler sizi bekliyor. Bu şehir, hem geçmişin izlerini taşıyan hem de geleceğe umutla bakan yapısıyla her ziyaretçisine farklı bir hikaye sunuyor. Hazır olun, 3 günlük Ankara gezi rehberiyle unutulmaz bir serüven sizi bekliyor. Ankara gezinizin ilk gününe, şehrin en önemli sembollerinden birini ziyaret ederek başlayabilirsiniz. Anıtkabir, sadece bir anıt değil, milli ruhumuzun kalbinin attığı yer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ebedi istirahatgahıdır. Anıtkabir, görkemi ve ihtişamıyla ziyaretçilerini derin bir saygı ve minnet duygusuyla sarıyor. Her bir taşında, her bir sütununda bağımsızlık mücadelesinin izleri saklı. Aslanlı yoldan yürüyüp mozoleye ulaştığınızda, büyük liderimizin aziz hatırasıyla buluşup, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı o büyük günlerin coşkusunu ve gururunu derinden hissedeceksiniz. Anıtkabir, her Türk vatandaşının kalbinde taşıdığı Atatürk sevgisinin ve vatan aşkının somutlaştığı kutsal bir mabet. İkinci durağımız ise, Ankara'nın gökyüzüne yükselen gururu, Kocatepe Camii. Bu muhteşem yapı, Türk mimarisinin bir şaheseri. Her bir detayında titizlikle işlenmiş olağanüstü mimarisiyle göz kamaştıran Kocatepe Camii, içinde barındırdığı huzurlu atmosferiyle de ruhları dinlendiriyor. Yüksek minaresiyle gökyüzüne doğru uzanan bu kutsal yapı, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Kocatepe Camii, Ankara'nın en büyük camisi olmanın ötesinde, bir şehrin kalbindeki manevi ve estetik bir hazine. Şimdi ise sizleri kafanızı dinleyeceğiniz harika bir parka götürüyoruz. Başkentin en popüler yeşil alanları arasında gösterilen Kulu Park, ismini içindeki gölette bulunan şirin kulardan alıyor. Şehrin boğucu karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin kaçış noktası olan park çevresinde çok sayıda kafe ve restoran da yer alıyor. Akşam oldu ve acıktıysanız, hem yemek yiyebileceğiniz, hem de Ankara manzarası izleyeceğiniz Atakule'ye gidiyoruz. Ankara'nın başkent olmasının 66. yıl dönümü olan 13 Ekim 1989 tarihinde hizmete girmiştir. Kulenin altında bulunan alışveriş merkezi ise Türkiye'nin ikinci, Ankara'nın ise ilk alışveriş merkezi olarak faaliyete başlamıştır. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından açılışı yapılan Atakule'nin ismi, düzenlenen bir yarışma sonucunda belirlenmiştir. Atakule, tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle inşa edilmiş önemli bir yapıdır. Dikkat çekici mimarisi ve Ankara'nın merkezinde bulunmasıyla kısa sürede şehrin simgelerinden biri haline gelen Atakule, Türkiye'nin ilk döner platformlu lokantalarından birine ev sahipliği yaparken, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini görmektedir. İkinci gündeyiz ve şehir merkezinde bulunan Ankara Kalesi ile güne başlıyoruz.
Zamana meydan okuyan bu tarihi kale, yüzyıllardır başkentin simgesi olarak dimdik ayakta duruyor. Kale surlarına adım attığınızda, tarihin her katmanını hissedecek ve geçmişe coşkulu bir yolculuk yapacaksınız. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tanıklık eden bu görkemli yapının her köşesinde bir hikaye saklı. Surlardan şehre baktığınızda, modern Ankara'nın enerjisiyle tarihi dokunun buluştuğu eşsiz manzaraya hayran kalacaksınız. Günün devamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, sizi tarihin derinliklerine doğru coşkulu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu muhteşem müze, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetlerine ev sahipliği yapıyor. Hititlerden Friglere, Urartulardan Lidyalılara kadar sayısız kültürün izlerini sürmek, adeta bir zaman makinesine binmek gibi. Müzede sergilenen eşsiz eserler, Anadolu'nun zengin geçmişini ve insanlık tarihine yaptığı katkıları gözler önüne seriyor. Her bir sergi salonu, tarihin tozlu sayfalarını aralarken, medeniyetlerin yükselişini ve çöküşünü coşkuyla deneyimlemenizi sağlıyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, sadece bir müze değil, kültürel bir mirasın kapılarını aralayan büyüleyici bir dünya. Ankara'nın kalbindeki renkli ve canlı bir nokta olan Samanpazarı, şehrin enerjisini ve coşkusunu hissetmek isteyen herkes için keyifli bir durak. Eski çarşı kültürünün modern çağa uyum sağladığı bu yerde, el işi ürünler, yöresel lezzetler ve alışverişin her alanında güzel seçenekler sizi bekliyor. Samanpazarı'nın dar sokaklarında dolaşırken, taze meyve ve sebzelerin kokusunu duyacak, el yapımı hediyelik eşyalar arasında kaybolacaksınız. Canlı atmosferi ve renkli dokusuyla Samanpazarı, Ankara'nın yaşayan bir parçası. Bir zamanlar hanlar, hamamlar ve konaklarla dolu olan Hamamönü, şimdi restore edilmiş Osmanlı dönemi evleri ve taş sokaklarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Hamamönü, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir zaman tüneli gibi. Her adımda tarihin sıcaklığını ve eski Ankara'nın ruhunu hissedeceksiniz. Antikacıların dükkanları, butik kafeler ve el sanatları atölyeleriyle dolu sokaklarında dolaşırken, adeta zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapılacaksınız. Hamamönü, Ankara'nın kültürel mirasını ve tarihini yaşatan canlı bir müze gibi. Buranın otantik mekanlarında kahvaltı yapabilir, bol köpüklü bir Türk kahvesi içebilirsiniz. İkinci günün son durağı Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Türkiye'nin özgürlük mücadelesinin simgesi. Bu tarihi cezaevi, bir zamanlar politikacılar, yazarlar, sanatçılar ve birçok vatanseverin hapsedildiği yerdi. Ancak bugün, bu anıtsal yapı, özgürlük ve adalet mücadelesinin anısını yaşatıyor. Ziyaretçilerini duygusal bir yolculuğa çıkaran Ulucanlar Cezaevi Müzesi, geçmişin acı hatıralarını hatırlatmanın yanı sıra, umut ve direnişin de sembolü. Üçüncü günde ilk durağımız Ankara'nın ruhani atmosferine ışık saçan bir inci, Hacı Bayram Veli Camii. Bu kutsal mekan, tarih boyunca sayısız ibadetin yapıldığı ve duaların yükseldiği bir merkez olmuş. Caminin etrafında dolaşırken, tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkacak ve manevi huzurun kollarına kendinizi bırakacaksınız. Bu eşsiz yapı, mimarisi ve iç dizaynıyla göz kamaştırırken, içinde barındırdığı manevi atmosferle ruhları besliyor. Burada, dua edenlerin samimi sesleriyle dolu bir sessizliği ve iç huzuru hissedeceksiniz. Bu kutsal mekandan sonraki adresimiz ise Altınköy Açık Hava Müzesi. Ankara'da çocuklar için gezilecek yerler arıyorsanız, Altınköy Açık Hava Müzesi tam da aradığınız yer. Bu büyüleyici köy müzesi, çocuklarınızı doğayla buluştururken geçmişin izlerini de keşfetmelerini sağlıyor. Geleneksel Türk köy yaşamının canlandırıldığı bu açık hava müzesinde, eski zamanların tarım araçları, köy evleri ve el sanatları atölyeleriyle dolu bir gün geçirebilirsiniz. Altınköy'de çocuklarınız, hayvanları besleyebilir, tarlalarda koşabilir ve köy yaşamının huzurunu hissedebilir. Hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunan Altınköy Açık Hava Müzesi,
Ankara'da çocuklarınızla birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiniz harika bir yer. Şimdiki adresimiz ise Ankara'nın gizemli köşelerinden biri olan Roma Hamamı, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir yer. Bu antik yapı, Roma dönemine ait bir hamam olarak biliniyor. Antik Roma'nın ihtişamını ve lüksünü yansıtan bu harika yapı, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış nadir eserlerden biri. Üçüncü günün son ziyaret yerimiz ise Kurtuluş Savaşı Müzesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisinin yapıldığı ve milli mücadelenin en önemli kararlarının alındığı tarihi bir binada yer almaktadır. Ankara'nın Ulus Meydanı'nda bulunan müze, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası olarak da bilinmektedir. Müzedeki eşyalar, belgeler ve fotoğraflar sayesinde ziyaretçiler, Kurtuluş Savaşı dönemine adeta zaman yolculuğu yapmaktadır. Müze içerisinde Atatürk'ün kullandığı kıyafetler, saatler ve kişisel eşyaları, tüfekler, top mermileri ve diğer askeri teçhizat, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları, savaş planları ve önemli kararlara ait belgeler, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kalan önemli fotoğraflar ve son olarak ise o dönemde kullanılan günlük yaşam eşyaları görebilirsiniz. Ankara Gece Hayatı. Toplamda 19 tane üniversitesi bulunan Ankara, tam bir öğrenci şehri ve bu nedenle oldukça gelişmiş bir eğlence hayatına sahip. Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri olan Ankara'da her zevke uygun bir eğlence mekanı kolayca bulunabilir. Şık lokaller ve meyhanelerden, rock bar ve türkü barlara kadar pek çok eğlence seçeneği sunan Ankara'da dünyadan ünlü müzisyenlerin konserler verdiği Voli Joker Ankara, yine konserleriyle çok ilgi gören Tunus Caddesi üzerindeki IF Performance Hall, müzikseverlerin değişmeyen adreslerinden Hayal Kahvesi, blues ve rock müzik sevenlere hitap eden Voodoo Blues Bar, Tek Tekçi, November Pub ve Garaj 55 de şehrin popüler eğlence mekanlarından bazıları. Evet arkadaşlar, 3 günlük Ankara şehir merkezindeki gezimiz burada bitti. Bizlerin atlattığı sizin de önereceğiniz başka yer varsa yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Bizlere teşekkür etmek isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.